Nefesinizi ne kadar tutabilirsiniz? 30 saniye mi? Yoksa 1 dakika mı? Bu insanlar suyun içinde tam 25 dakikadan fazla nefesini tutabiliyor. Fakat asıl şaşırtıcı olan bu değil. Bilim insanları, incelenen bajauların dalaklarının normal insanlara göre yaklaşık %50 daha büyük olduğunu keşfetti. Yani deniz, yalnızca hayatlarını değil, bedenlerini de değiştirmiş olabilir. Peki bu insanlar denize nasıl uyum sağladı? Onlar Güneydoğu Asya'da yaşayan suların efendileri, bajaular. 1849 yılında Borneo'nun doğu kıyısında kayda geçirilen bir Bajau anlatısı her şeyi kayıp bir prensesle başlatır. Rivayete göre Johor Sultanı'nın kızı denizde çıkan büyük bir fırtınada kaybolur. Sultan muhafızlarına onu bulmadan geri dönmemelerini emreder. Günlerce ararlar fakat prensesi bulamazlar. Bazı anlatılara göre yollarını kaybederler. Bazılarına göre ise başarısızlığın cezasından korkup Johor'a dönmezler. Tekneleri Borneo, Sulawesi ve Sulu kıyılarına dağılır. Prenses için başlayan arayış, nesiller süren bir deniz yaşamına dönüşür. Ancak bilim burada efsaneden ayrılıyor. Araştırmacılar, Bajau topluluklarının Johor Sultanlığı kurulmadan yüzyıllar önce bölgeye dağılmış olabileceğini belirtiyor. Genetik bulgular Güney Sulawesi'yi, dilsel izler ise Güney Kalimantan'daki Barito çevresini işaret ediyor. Kesin başlangıç noktası hala bilinmiyor. Sizce Kayıp Prenses yalnızca güzel bir hikaye mi? Yoksa unutulmuş büyük bir göçün hatırası mı? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın. Çünkü şimdi denizin üzerinde büyüyen bir Bajau çocuğunun hayatına gireceğiz. Bir Bajau çocuğu için deniz, uzaktan seyredilen bir manzara değil, evin hemen altındaki dünyadır. Bazı aileler tekne evlerde, bazıları kıyıya çakılmış kazıkların üzerindeki evlerde yaşar. Antropolog Arlo Nimmo'nun Tavi Tavi gözlemlerinde babaların çocukları için yaklaşık 1,5 metrelik küçük kanolar yaptığı, 3 ya da 4 yaşındaki çocukların bile onları kullanabildiği aktarılır. Akıntının yönünü, gelgitin sesini ve teknenin dengesini okul sıralarından önce öğrenirler. Bu romantik bir masal değil, denizde kalabilmenin temel bilgisidir. Ancak bugün birçok çocuk eğitim için tekneyle alternatif öğrenim merkezlerine ulaşmaya çalışıyor. Kimlik belgesi olmayanlar için bu yol daha da zor. Sizce bir çocuğun evi denizse, onun okulu nerede başlamalı? Çünkü çocuklukta oyun gibi görünen bu beceri, birkaç yıl sonra ailenin geçimini sağlayan tehlikeli bir mesleğe dönüşüyor. Bajauları sıra dışı yapan şey, tek nefeste kırılan bir rekor değil, aynı hareketi saatlerce sürdürebilmeleridir. Endonezya'da yapılan bir saha çalışmasında dalışların ortalaması yalnızca 28 saniyeydi. Fakat dalgıçlar yüzeyde ortalama 19 saniye kaldı ve çoğunlukla 5 ile 7 metreye indi. Çalışma sırasında toplam zamanlarının yaklaşık %60'ını suyun altında geçirenler vardı. Uzun çalışma günlerinde bu süre 5 saati aşabiliyordu. Yani olağanüstü olan tek bir uzun dalış değil, yüzlerce kısa dalışı tekrar tekrar yapabilmekti. İnternette dolaşan 13 ya da 25 dakikalık rakamlar, bajauların tamamı için doğrulanmış bilimsel ölçümler değildir. Her inişte kalp yavaşlar, kan hayati organlara yönelir ve yüzey yalnızca kısa bir yeniden başlatma anına dönüşür. Peki beden bu kadar tekrara yetecek oksijeni nerede saklıyor? Cevap, göğsün sol tarafındaki sessiz bir organda. 2015 yılında araştırmacı Melissa Ilardo, Endonezya'nın Jayabakti köyüne taşınabilir bir ultrason cihazıyla gitti. 59 Bajau ile komşu Saluan topluluğundan 34 kişinin ölçümleri karşılaştırıldı. Sonuç, Bajauların dalaklarının yaklaşık %50 daha büyük olduğunu gösterdi. Daha tuhaf olan, bu farkın yalnızca aktif dalgıçlarda değil, dalış yapmayan Bajaularda da görülmesiydi. Bu, eğitimin tek başına açıklayamayacağı kalıtsal bir uyuma işaret ediyordu. Nefes tutulduğunda dalak kasılır ve oksijen taşıyan alüvarları kana bırakır. Araştırmacılar büyük dalağın dalış sırasında yaklaşık %10'luk ek alüvar sağlayabileceğini hesapladı. Sizce doğa mı yoksa yaşam biçimi mi? Bir de bu avantajın yanında
denizin kimsenin anlatmak istemediği bir bedeli de var. Büyük bir dalak insanı yenilmez yapmaz. Derine inildikçe basınç kulaklara, sinüslere ve akciğerlere yük bindirir. Nefesin sonunda oksijen hızla düşerse, dalgıç yüzeye birkaç metre kala bilincini kaybedebilir. Buna sığ su bayılması denir ve neredeyse sessizce gerçekleşir. Bazı bölgelerde daha derinde ve daha uzun kalmak için teknedeki basit kompresörlerden hortumla hava alan balıkçılar bulunur. Fakat kirli hava, denetimsiz basınç ve hızlı yükseliş, azot kabarcıklarına, felce ve ölüme kadar uzanan dekompresyon hastalığına yol açabilir. Kulak zarını bilerek deldikleri iddiası sıkça tekrarlanır. Ancak bunun bütün bajaolara ait kanıtlanmış bir gelenek olduğunu söylemek doğru değildir. Tıp açısından kulak zarı yırtılması bir yaralanmadır ve işitme kaybı yaratabilir. Deniz onlara yaşam verirken bazen yıllar sonra ortaya çıkan bir hesap da bırakır. Ve çoğu dalgıç bu riski denizin dibinde bekleyen birkaç değerli parça için alır. Bir bajau dalgıcını karanlık tabana çeken şey yalnızca balık değildir. Kumun üzerinde sıradan görünen deniz hıyarı, kurutulduğunda trepang adı verilen pahalı bir ürüne dönüşür. 17. yüzyıldan beri bajau denizcileri, trepangı Çin pazarlarına kadar uzanan ticaret ağlarına taşıyan topluluklar arasında yer aldı. İnci kabukları, ıstakoz, ahtapot ve resif balıkları da pirinç, içme suyu ve yakıtla değiştirildi. Ancak talep büyüyüp kıyıdaki stoklar azaldıkça dalgıçlar daha uzağa ve daha derine gitmek zorunda kaldı. Bazı bölgelerde siyanür ve patlayıcıyla avcılık kayda geçti. Fakat bu uygulamaları bütün bajaolara yüklemek haksızlık olur. Ticari aracılar, yoksulluk ve başka geçim seçeneğinin bulunmaması da zincirin parçalarıdır. Bugün bazı topluluklar resif koruma ve sürdürülebilir avcılık çalışmalarına katılıyor. Çünkü deniz tükenirse yalnızca gelir değil, 100 yıllık bir yaşam biçimi de kaybolacak. Balık sınırı tanımaz. Onu yakalayan insan ise bir belge yüzünden durdurulabilir. Bütün bajaolar vatansız değildir. Fakat sabahtaki bazı bajau laut aileleri doğum kaydı ya da vatandaşlık belgesi olmadan yaşıyor. Bu eksik kağıt okuldan hastaneye, resmi işten banka hesabına kadar hayatın neredeyse her kapısını kapatabiliyor. 2024'te Malezya'nın Semporna bölgesinde yüzlerce kişi deniz üzerindeki evlerinden çıkarıldı. Yetkililer güvenlik ve korunan alanları gerekçe gösterirken, insan hakları kuruluşları çocuklar ve belgesiz aileler için insani çözüm istedi. Reuters'ın aynı yıl aktardığı resmi tahmine göre sabahta yaklaşık 28 bin bajau laut bulunuyordu ve yalnızca yaklaşık 1/5'i vatandaş kabul ediliyordu. Sayının kesin olmadığı da vurgulandı. Bir insan karada kayıtlı değilse, denizde de görünmez mi olur? Çünkü görünmezliğin en karanlık sonucu yardım isteyemediğiniz bir denizde başlar. Sulu ve Celebes denizleri gündüzleri kartpostal kadar sakin görünebilir. Fakat yakın geçmişte bu rotalar kaçırılma korkusuyla anılıyordu. Rekip verilerine göre 2016 ile 2019 arasında 29 kaçırma olayı ya da girişimi kaydedildi. 75 mürettebat kaçırıldı. 10 kişi hayatını kaybetti ya da öldürüldü. Bu noktada çizgiyi net çekmek gerekiyor. Ebu Seyyaf, bajaoların bir parçası değildir. Ayrı bir silahlı örgüttür ve denizde yaşayan topluluklar da bu şiddetin mağdurları olmuştur. Bölgesel devriyeler ve güvenlik işbirliği sonuç verdi. Rekip'in 2026 raporuna göre son mürettebat kaçırma olayı 17 Ocak 2020'de yaşandı. Tehdit seviyesi düşük olarak değerlendiriliyor. Ancak dikkat çağrısı sürüyor. Yani eski korku tamamen unutulmuş değil. Fakat bugünkü en büyük tehlike başka. Bajaoların tekneleri sessizce kıyıya bağlanırken deniz kültürü gözümüzün önünde kayboluyor. Bugün son tekne, evlerin sayısını kesin olarak söylemek zor. Çünkü bajao toplulukları geniş bir coğrafyaya yayılıyor ve herkes aynı biçimde yaşamıyor. 2023'te Semporna çevresi için yapılan bir saha tahmini, geleneksel lansa teknelerinde yaşamayı sürdüren yalnızca 100 ile 200 kişi kaldığını öne sürdü. Bu rakam bütün bajaoların değil, o bölgedeki tekne yaşamının tahminidir.
Yakıtın pahalanması, tekne yapımında kullanılan ağacın azalması, çocukların eğitime erişme isteği, kimlik sorunları ve tükenen resifler aileleri karaya çekiyor. Fakat bu insanlar geçmişten kalmış bir sergi parçası değil. Vatandaşlık, eğitim ve sağlık isterken denizle bağlarını korumanın yeni yollarını da arıyorlar. Bir halkın evi denizse, o evin geçersiz olduğuna kim karar verir? Düşüncenizi yorumlarda paylaşın. Bu hikayelerin devamı için kanalıma abone olabilir ve topluluğumuza katılabilirsiniz. İzleyerek, paylaşarak ve düşüncelerinizi ekleyerek verdiğiniz katkı için içtenlikle teşekkür ederim.